Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle domates fidesi bakımı, aralanması ve ilk çapası ne zaman yapılır? Bunları tek tek videomda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. İzleyenler bilirler, domates fidelerimi yaklaşık bir 15-20 gün önce ben bunları dikmiştim, toprakla buluşturmuştum. Fakat ilk çapasını henüz yapamadım. Arka arkaya 3 sefer yağmur yağdı. Bugün de hava güzel, sizlerle beraber hem ilk çapamızı yapalım, domates fidesi nasıl aralanır, bir de sizlere üzerlerine çam gübresi olayını anlatmak istiyorum. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördüğümüz taşları alacaksınız. Gördüğünüz yabani otları mutlaka çapalayacaksınız arkadaşlar. Bu çapalama olayı toprağın havalanmasını sağlar, bitkiyi besler, mantar enfeksiyonlarına karşı korur. Şimdi çapalarken dikkat etmemiz gereken şey, şu gövde kısmına zarar vermeyeceğiz. Bir de çok derine inmeyeceğiz. Neden? Çünkü köklere zarar verebiliriz. Bakın şöyle güzelce toprağımı havalandırdım. Şimdi bakıyorum hemen. Şurada toprağıma yakın, bakın şu dalı şöyle yapınca çekip aldım. Bunu yine toprağa atıyorum ki toprak bu besinle kendi fidesiyle beslensin diye. Başka bakıyorum. Şu yan dalı da alıyorum. Korkmayın, bunları rahatlıkla koparabilirsiniz. Bu ana gövdenin kalınlaşmasını, büyük büyük olan domatesleri daha rahat taşıyacak şu gövde kalınlaşırsa. Fakat bu burada olursa ne olacak? Şöyle buralara da vitamin gideceği için, fidemiz vitaminlerini oraya da harcayacağı için, topraktan alacağı vitamini, boşu boşuna buralara vitamin vermiş olacağız. Bu gövde kalınlaşacak. Güçlü güçlü domateslerimizi daha rahat tutacak. Devam ediyorum çapalamaya. Şöyle çevresindeki, fidemizin etrafındaki şu yeriyle çapalıyorum. Bakın gövde ve dibe çok inmiyorum. Şöyle çevresini çapalarken bir de gövdesi, eğer şu boğaz kısmı boşsa eğer, şu şekilde dolduracağız. Bakın böyle. Şimdi bakıyorum, bakın bu da bayağı altlarda yan dalları var. Bu yan dallar, hiç korkmayın koparmaktan. Bakın koparıyorum şimdi bir tanesini. Eğer fideye zarar veririm diye düşünüyorsanız bu işlemi budama makasıyla da yapabilirsiniz. Şöyle yan dalları kopardım. Bir hafta sonra bu domatesim daha güçlü olacak, daha kuvvetli olacak. Şöyle bunun da gövdesini doldurdum. Bu şekilde çevresini bakın çapaladım. Çapalarken de fidemizin boğaz kısmını dolduruyorum. Mutlaka bu yan dalları alıp atıyorsunuz. Direkt toprağa atın. Bu kompost şeklinde, vitamin şeklinde tekrar fidemize faydası olacak bu yere attığımız, toprağın için attığımız dallar. Çapalama olayı bu şekilde. Şimdi domates fidemizi çapalarken öncelikle gördüğünüz yabani ot, taş, fidemize zarar vereceğini düşündüğünüz yabancı her şeyi alıp bahçe dışına atacaksınız. Bakın domates fidesine çok yaklaşmıyorum. Neden? Kök kısmına zarar verebilirim, gövde kısmına zarar verebilirim. Şöyle domatesimizin çevresini, bu gövde kısmını besleyecek şekilde toprakla da doldurdum. Bakıyorum şöyle, bakın bu yere değiyor. Yere değerse ne olur? Bunu suladıkça topraktan alacağı hastalıkları fidemize geçme ihtimali var. Hemen bunu, bir de bu vitaminli yan dallara vermesin, fidemizin gövdesine versin ki domateslerimiz iri iri olduğu zaman bunu rahatlıkla taşısın. Şu gövdesi daha da kalınlaşması gerekiyor. Korkmayın, bunu bak böyle iki tırnağımla şöyle yaptım, koptu. Eğer fideye zarar vereceğinizi düşünüyorsanız şayet bu işlemi makasla da yapabilirsiniz. Bakın burası nefes aldı. Gövdemiz kalınlaşacak, merak etmeyin. Çiçek gördük. Çiçek, bakın çiçeklenmiş. Bu çiçek domatese dönüşecek fakat henüz
domatesimizin fidesi domates taşımaya uygun değil. Daha çok güçlenmesi lazım. Ne yapıyorum? Bakın bu çiçek kısmını alıyorum, atıyorum. Bakıyorum var mı? Şurada bir tane var. Aldım, attım. Başka var mı? Şurada var bir tane. Bunu da alıp atıyorum. Çünkü burada domatesimiz oluşsun diye vitaminleri oraya verecek. Gövde kısmı cılız kalacaktır. Bu şekilde sonra şöyle dibini dolduruyoruz. Etrafını şöyle. Bu kadar. Evet, şimdi beraber ben kovamı, çapamı, küreğimi hazırladım. Birlikte çam gübresi alacağız arkadaşlar. Çam gübresi pikniğe gittiğiniz yerlerde ağaçların altından kolaylıkla bulabilirsiniz. Gerçekten bitkiye, fideye çok faydalı. Şimdi gözümü kestirdim bir yerden. Nasıl bir gübre almamız gerektiğini göstereceğim. Bakın bu güzel bir çam ağacı. Ve şöyle altında da dökülmüş pürleri çürümüş olan toprakları kazacağız. Şimdi kameramı ben uygun bir yere yerleştireyim. Evet. Şu iğnemsi şeyleri şöyle öncelikle üstünden şöyle bir sıyıralım. Bakın. Ben şimdi size yakından göstereceğim. Çiçek dikmek için aldığınız hazır topraklara bu çam gübrelerinden konulur. Şöyle yakından göstereyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın yumuşacık, un ufak. Ve gübre diyoruz biz buna. Bitkiye en faydalı gübre. Şu şekilde. Kovamı da getirdim. Şu kovamı dolduracağım. Ve bitkiye nasıl serpeceğiz? Ne tür faydaları var? Ben sizlere tek tek anlatacağım. Şimdi ben bu kovamı doldurayım. Sonra bahçeye hep beraber gidelim. Bu gördüğünüz çam gübresi arkadaşlar. Bakın şunlar çam ağacının bu iğnemsi yaprakları. Şunları da görmüşsünüzdür daha önce çam ağacının diplerinde ya da çam ağacının üzerinde. Bunlar toprakta kuruyarak, çürüyerek bu şekilde faydalı bir gübre oluşturuyor doğa için. Ve gerçekten faydaları saymakla bitmiyor. Bakın böyle arkadaşlar. Gübremizi getirdik. Fidemizin şöyle etrafına serpiyorum. Bu hem toprağımızın köklerinin nemli kalmasını sağlayacak, asla susuz kalmamasını, hastalıklardan koruyacak. Yumuşak bir toprak olduğu için geçirgenlik özelliği, hava alması, oksijenlenme olayı daha fazla. Azot, potasyum, üre tarzı, faydalı potasyum tarzı vitaminleri de bundan kolaylıkla sağlayacak. Böyle fidemizin etrafına hiçbir zararı yok. Tamamen organik, toprağımıza, bitkimize çok faydalı. Evet, bu şekilde. Sizlerin de daha fazla vaktini almak istemiyorum. Bugün domates fidesi bakımı, aralanması ve ilk çapası, çiçeklerinin ayıklanması ve bunların önemi hakkında bilgi verdim ve en son çam gübresiyle gübreleme olayını gösterdim. Bir sonraki çapalama olayımızda domates fidelerinde küllenme hastalığı, mantar hastalığına karşı yapabileceğimiz önlemleri anlatacağım. O videoyu da kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Domateslerde en çok görülen hastalıklardan bir tanesi küllenme mantar hastalığı ve onun için de mutlaka tedbirinizi baştan almanız gerekiyor. Sulama olayını anlatacağım. Artık domates fidelerimiz tutmuş. Bu dönemde çok sık sulamayacaksınız artık. Biraz böyle susuzluğunu belli edecek. Fidan böyle hafiften böyle yapraklarının dallarını hafif aşağı doğru sarkıtacak. O zaman anlayın ki suya ihtiyacı var. Bu 2-3 günde bir de olabilir. Çok sıcak yerde yaşıyorsanız gün aşırı da olabilir. Veya haftada 2 kez de olabilir. Haftada 3 gün en ideali. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili takipçilerim.